Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle kare bir motif yapacağız. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başlayalım dilerseniz. 3 milimetre tığ kullanıyorum. Koton ve akrilik karışımı ip. Bu herhangi bir markanın ipini kullanabilirsiniz. Koton ve akrilik karışımı olduktan sonra. Şimdi şöyle önce işe sihirli halka yaparak başlıyoruz. Doladım. Tekrar doladım. İpimi içinden geçiriyorum. Bir tane sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir daha çekiyoruz. Toplamda 3 tane zincir olacak. Bu sihirli halkamızın içine yapacağımız 16 tane ikili trabzanın ilki olacak. Boşluğa tığımızın başını doluyoruz. İlmek çıkarıyoruz. İkisini birlikte olacak şekilde toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağız. Sihirli halkamızın içerisine. Tekrar tığımızın başını doladık. Boşluğa batıyoruz. İkisini birlikte. Tığımızın başını doladık. İlmek çıkardık. İkisini birlikte. Bu şekilde toplam 16 tane ikili trabzan yapacağız. Sonuncu ikili trabzanımızı da yapıyoruz. Bu noktada ilk başladığımızda yaptığımız 3 zincir çekmiştik şurada. O kısma değil. İlk yaptığımız, bakın şöyle, ikili trabzanın tepe noktasına batıp ilmek kaydırıyorum. Sihirli halkamızın içine 16 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bu noktada 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki tepe boşluğuna ilmeğe batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Yanındakine, tepesine tekrar batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir. Yine tığımın başını doladım. Hemen yanındakinin içine batıyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra boyunca aralarda hep bir zincir olacak. Ve her bir tepe noktasına ikili trabzan yapacağız. Yani toplamda yine 16 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Aralarda birer zincir olacak. Dilerseniz bu kısımları hızlandırarak geçebilirsiniz. Dilerseniz benimle birlikte yapmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bir zincir daha çekiyoruz. Sıra sonuna geldik. Şuradaki boşluğa, bakın, zincirlerin içine değil, buradaki boşluğa batıyorum. Tek seferde çıkarıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Her boşluğa 3'er adet ikili trabzan gelecek şekilde bu sırayı da yapacağız. Tığımın başını doladım yine. Bakın şuradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Son kısma geldik. Yine son boşluğumuza da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
2, 3. Yine şurada oluşturduğumuz ikili trabzanın tepe noktasına batıp ilmek kaydırıyoruz. Burada bir zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, üçüncünün tepesine bir adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Yine 2 tane atlıyoruz. Üçüncünün tepesine sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Yine 2 tane atlayıp üçüncünün tepesine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde şu 5 zincirlik kısımlar köşelerimizi oluşturacak. Şimdi 3 zincir, 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yine 2 tane atlayıp üçüncünün tepesine bir adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Yine 2 tane atlayıp üçüncünün tepesine bir adet sık iğne. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Üçüncünün tepesine yine sık iğne yapıyoruz. Şimdi diğer köşeyi oluşturacağız. Yani 5 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Yine 2 tane atlayıp üçüncüye sık iğne yapıyoruz. Bakın şimdi 2 tane 5 zincirlik kısım. Aralarda 3, 2, 3 zincirlik kısım. Çevresi boyunca aynı şekilde bu işlemi gerçekleştireceğiz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 tane atlayıp üçüncünün tepesine sık iğne. 1, 2 zincir. 2 tane atlayıp üçüncünün tepesine sık iğne. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine üçüncünün tepesine sık iğne. Şimdi 2 tane 3 zincir, bir tane 2 zincir çektik. Bakın. Diğer köşe için ne yapıyoruz? 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Yine 2 tane atlayıp üçüncünün tepesine sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Üçüncünün tepesine sık iğne. Yine 2 zincir çekiyoruz. Yine 2 tane atlayıp üçüncünün tepesine sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Yine üçüncüye sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, üçüncünün tepesine yine sık iğne yapıyoruz. Şimdi son kısma geldik. Bu noktada aslında 3 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Çünkü her 5 zincirli kısmın arasında 3, 2, 3 zincirlik bölüm oluyor. Burada 2 zincirle başlamıştık. Son kısımda 3 zincir çekmemiz gerekiyor. Ama burada 2 zincir çekiyoruz. Çünkü ilmek kaydırma yapacağız. O da 3. zincirimizin yerine geçecek. Gördüğünüz gibi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine battım ve ilmek kaydırma yöntemiyle bu sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi şu boşluğa, şuradaki boşluğa batıyoruz. Tekrar bir ilmek kaydırma yapıp buradaki boşluğa geçmiş oluyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı boşluğa 4 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane çektiğimiz, ilk başta çektiğimiz 3 zincirle birlikte toplamda 5 tane ikili trabzanımız oluyor. Yanındaki şu boşluğa batıyorum. Bir adet sık iğne yapıyorum. Şimdi 5 tane zincir çektiğimiz kısma geldik. Buraya ne yapıyoruz? Boşluğa, şuradaki boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Araya 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Köşeleri oluşturmaya devam ediyoruz bu şekilde. Şimdi yine tığımızın başını doladık. Bakın aynı boşluğa 5 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4,
ve 5. Şimdi hemen yanındaki 3 zincirlik kısma tekrar batıyorum. Bir adet sık iğne yapıyorum. Bakın 5 zincirlik kısma 5 tane ikili trabzan, araya 3 zincir, yine aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yaptık. 3 zincir çektiğimiz, alt sırada 3 zincir çektiğimiz kısımların her birine her zaman sık iğne denk gelecek. 2 zincir çektiğimiz kısma ise toplamda 7 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 3 zincirli kısma geldik. Oraya yine ne yapıyoruz? Batıyoruz. Bir adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi yine diğer köşeye geldik. 5 zincirlik kısma. Yine o boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5. Araya 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi yine yandaki boşluğa bir adet sık iğne yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi köşeler oluşuyor. Aralarda 7 tane ikili trabzanımız var. Köşelerde bu şekilde oluşmaya başladı. Şimdi yine bu boşluğa 7 tane ikili trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 7. Yandaki boşluğa yine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bir diğer köşeye geldik. Yine oraya da 5 adet ikili trabzan. Araya 3 zincir çekeceğiz. Yine aynı boşluğa 5 tane daha ikili trabzan yapacağız. Evet, üçüncü köşemizi de oluşturduk. 3 zincir çektiğimiz kısma boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi 2 zincir çektiğimiz kısma geldik. Oraya 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7. Yine 3 zincir çektiğimiz kısma battık. Bir adet sık iğnemizi yaptık. Son köşemize geldik. Yine buraya 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. 4 5. Araya 3 zincir. Tekrar 5 adet ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi yandaki boşluğa tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. İlk başladığımız kısımda 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu kısma 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. Ve ilk yaptığımız ikili trabzanın tepesine, şu 3 zincir çektiğimiz kısma değil, ikili trabzanın tepesine
batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bakın motif oluşmaya başladı. Şimdi bu noktada 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3. Tığımızın başını doluyoruz. Bir alt sırada yaptığımız sık iğnenin içerisine batıyorum. Orta noktasına. İlmek çıkarıyorum. İkisini birlikte alıp ikili trabzanımı oluşturuyorum. Şimdi burada 5 tane zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Şuradaki köşedeki boşluğa batacağız. Tığımızın başını doladık. Boşluğa battık. Tekrar bir ilmek çıkardım. Hepsini birlikte tek seferde çekiyorum. Araya 3 adet zincir. Tekrar tığımın başını doladım. Yine aynı boşluğa bakın. Batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Hepsini birlikte yine tek seferde çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızın başını doladık. Sık iğnenin içerisine yine ikili trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi köşeyi oluşturuyoruz. Şimdi burada 3 adet zincir çekeceğiz. 3. Burada 7 tane ikili trabzan yapmıştık. Bunun tam ortasına yani dördüncünün tepesine 1, 2, 3 dördüncünün tepesine sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızın başını dolayıp bir alt sırada yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisine batıp ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Tığımızın başını dolayıp şuradaki boşluğa batıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Tekli trabzan yapıyoruz köşelerde. Aralarda 3 zincir. Tekrar tığımızın başını dolayıp yine aynı boşluğa batıp ikinci tekli trabzanımızı da yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bakın 5 tane ikili trabzan yaptığımız noktanın üstündeyiz. Yine 5 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızın başını dolayıp bir alt sıradaki sık iğnenin içerisine batıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi ne yaptık? Köşelerde şu 5 zincirlik kısımların üzerine yine 5 tane ikili trabzanın üzerine yine 5 zincir çektik. Aralarında tekli trabzan var ve 3 tane zincir var arasında. Bu şekilde köşeleri oluşturacağız. Aralarda ne yaptık? 7 tane ikili trabzanın ortasındaki yani dördüncünün tepe noktasına sık iğne yaptık. Aralarda 3'er zincirlik kısımlar var. Şimdi bakın 5 zincir çektik. İkili trabzanımızı yaptık. Şimdi yine 3 zincir çekeceğiz. Tığımızın başını dolamadan dördüncünün tepe noktasına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi yine 3 tane zincir çektik. Tığımın başını doluyorum bu kez. Alt sıradaki sık iğnemizin içine batıyorum ve ikili trabzanımı oluşturuyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Tığımızın başını dolayıp köşedeki boşluğa batıyoruz. Tek seferde çıkarıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızın başını dolayıp aynı noktaya batıp ilmek çıkarıp tek seferde çıkarıyoruz. Beş zincir çekiyoruz. 3, 4, 5 zincir çekiyoruz.
Tekrar tığımızın başını dolayıp bir alt sıradaki sık iğnenin içerisine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bakın 3. köşeyi de oluşturduk. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 4.'nün tepe noktasına bir adet sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Bu kez tığımızın başını doluyoruz. Bir alt sıradaki sık iğnenin içerisine batıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Son köşeye geldik. 3, 4, 5 zincir çektik. Şu köşeye yine batıyoruz. Hepsini birlikte çekiyoruz. Araya 3 zincir. Tekrar tığımızın başını dolayıp aynı boşluğa batıp ilmek çıkarıp hepsini bir çekiyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar tığımızın başını dolayıp aşağıdaki sık iğnenin iç kısmına batıp yine ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Bu noktada 1, 2 zincir çekiyoruz. 3. zincirimiz kaydırma olacak. Bakın ilk yaptığımız sık iğnenin içerisine tepe noktasına batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu da 3. zincirimiz olmuş oluyor. Şimdi burada boşluğa tekrar batıyorum. Yine ilmek kaydırma yöntemi yapıyorum. Bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa toplamda 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. İlkini 3 zincirimizle yaptık. 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 4 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Şimdi 5 zincir çektiğimiz kısma geldik. O boşluğa da toplamda 5 tane ikili trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5. Köşe noktasına geldik. Tekrar tığımın başını doluyorum. Boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya yine 3 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızın başını doladık. Aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 5 zincirlik kısma geldik. Yine o boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç zincir çektiğimiz kısımlara geldik. Oraya yine o boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Hemen yanındaki 3 zincir çektiğimiz kısma batıyorum. 4 tane ikili trabzan da o noktaya yapıyoruz. 3, 4. 5 zincirlik kısma geldik. Şimdi yine oraya o boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın diğer bir köşeye geldik. Tığımın başını doluyorum yine. Boşluğa batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıp araya 3 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya tığımın başını doladım. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi yine 5 tane ikili trabzan. İlk başta sayılar kafanızı karıştırıyor olabilir. Ama ördükçe çok da zor olmadığını göreceksiniz. 5 zincirlik kısımlara 5 tane ikili trabzan, 3 zincirlik olan kısımlara da 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşelere ikili trabzan, 2 tane ikili trabzan,
aralarda 3 zincir, tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu çevre boyunca aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Bakın şimdi 3 zincir çektiğimiz kısma geldik. O bölüme 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeler hariç burada aralarda zincir yok. Tekrar 4 tane bir yanındaki boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın diğer köşeye geldik. 5 zincirlik kısma yine 5 tane ikili trabzan. Tığımızın başını doladık. Köşe noktasına yine 2 tane ikili trabzan. Araya 3 zincir. Yine aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Şimdi yine 5 tane ikili trabzan. Üç. Üç zincirli kısma geldik. Oraya 4 tane ikili trabzan. Hemen yanındaki boşluğa da yine 4 tane ikili trabzan. Bakın 5 zincirlik bölüme geldik. Oraya yine boşluğa 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 5. Son köşeye geldik. Yine köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Beş zincirlik kısma 5 tane ikili trabzan. Son kısma geldik. Orada da yine 3 zincir çekmiştik. O boşluğa 4 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 4 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bakın. Kare motifimiz oluştu. Burada ipimizi kesiyoruz. İçinden çıkardım. Sonra burada bunu gizleyeceğiz. Yine ilk yaptığımız ikili trabzanın tepesinden ipimi geçiriyorum. Bir öncekinin içinden şöyle aldım. Sonra arkada bu ipleri tekrar yürüterek gizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kare motifimiz hazır. Takıldığınız bir kısım olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.